Koçların Mekanı kanalında Ruhun Şifası programına hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir dostum, çok değerli bir abim, öğretilerinden çok faydalandığım bir üstad, biyoenerji konusunda tanıdığım en harika insan ve bu bağlamın daha da derinliğinde. Mesela geçenlerde şey yapmıştık biz, nefis mertebeliğiyle ilgili falan çalışma yapmıştık. Bir ara ben kendisinin öyle bir çalışmasına denk gelmiştim. İnanılmaz bir şeydi. Bugün bize ne kadar sırlarını açık eder, ne kadarını etmez bilmiyorum. Bununla birlikte anlattıkları her şeyi not alarak ilerliyor olmak, uyguluyor olmak çok değerli. Çok güzel şeyler anlatacağından eminim. Üstad, önce seni tanımış olsaydık neler söylerdin? Kendini nasıl tanımlarsın? Sen kimsin? Buyur. Peki. Programına katıldığım için çok çok mutluyum. Beni onur ettin. Çok sağ ol. Yıllardan beri sevdiğim bir insansın. Dostum, kardeşim dediğim bir insansın. Bunu zaten biliyorsun. Kendimi tanıtacak olsam rahmetli Yunus Emre'nin dediği gibi ete kemiğe büründüm. Hakan diye göründüm. İsmim Hakan, soy ismim Arkın. Dediğin gibi biyoenerji konusunda tövbe. Yani böyle üstünlüğümüz yok ama çalışmalarımız var. Hatta Harikasın. biyoenerjiyi biraz daha geliştirdim bundan yıllar önce. Hipnobiyoenerji yani hipnoz ve biyoenerjiyi birlikte kullanarak birçok rahatsızlığa çare bulmak için çaba göstermekteyim. Diyeceğim, anlatacağım şimdilik kendimle alakalı bunlar. Daha çok işimle öne çıkmak istiyorum. Senin de yaptığın gibi. Harikasın. İşinle öne çıkmış olsaydın, işinle ilgili bize neler anlatmak isterdin? Şöyle söylemek isterdim. Duyulan bilinen bir kelime var ama gerçekten benim de sığındığım bir kelime. Kainatta şifası olmayan hiçbir rahatsızlık, hiçbir hastalık yok. Hı hı, Tek geçerim bu kelimeyi. hı Ee, hı, buradan da yola çıkacak olursak, insanlar rahatsızlıklarını kendileri kesinlikle ortaya çıkartıyorlar. Aslında hastalık diye de bir şey yok. Bunu kendimiz e, kendi kendimize ederek nasıl bugün için değil, geçmişten gelen sıkıntılarımızın hı e, hı, bugünün yansıması. Hani örnek bir kanser. hı hı, Kanser hemen bugün mü oldu? Doktora gidiyorsun ama sen kansersin işte tahlillerde şu çıktı değil. Geçmişinde yaşadığın travmaların oluşturduğu vücudun içerisinde bir yerde oturuyor, orada bekliyor. Tamamen dinlenmeyi alıyor kendisine. Vücudun immün sistemi, bağışıklık sistemi düşüp de en zayıf noktayı bulduğunda hani denir ya metastaz yaptı, atlama yaptı. En zayıf noktasına gidiyor, oraya yerleşiyor ve orada ortaya çıkıyor. hı Yani hiçbir rahatsızlığımız bugüne has rahatsızlık değil. hı, hı Hep geçmişten gelen kalıntıların birikimi. hı, hı. Şimdi burada çok ince noktalar var. Hangisiyle ilgili ne kadar aydınlatmayı seçersin veya buraya ne kadar sığar bilmiyorum. Mesela en hassas, en şey nokta mı, zayıf nokta mı dedin? Doğru mu anlıyorum? Orayı bulup oradan açığa çıkıyor. Ee, Aynen. burayı biraz daha derinleştirmiş olsak, mesela buraya gelen bası yani oradan ortaya çıkarmakla ilgili gelen durumu nasıl daha rahat hale getirebiliriz ve oraya doğru gitmek istemez ve bu tarafı nasıl daha güçlü kılabiliriz ve bir şeyler geldiğinde burada hastalık ortaya çıkmasın. Böyle bir soru var mı? Böyle bir soru olabilir mi? Olmuş olsaydı yanıtı ne olurdu? Harikasın. Yine her zamanki gibi harika kelimeleri çok güzel kullanıyorsun. Teşekkür ederim. İstanbul Türkçesi de senin sözlerin kelimelerin karşısında ağlıyor. Estağfurullah. Şöyle söyleyeyim İbrahim. Şimdi doğduk, öleceğiz. Bu Hı hı, bilinen bir gerçek. hı hı, Ne yazık ki, hani bu konu senin daha çok ilgi alanın da, ne yazık ki doğduğumuz andan itibaren hatta ana rahminde dahi aldığımız bazı bilgiler var. hı hı, Bunların içinde iyi bilgiler var, ne bileyim kirli bilgiler var. Bunlar zamanla hı hı, bilinçaltı dediğimiz o hı olguya da yerleşerek ki bilinen aksine ben şunu hep savunurum. Bizi bilinçaltımız yönetiyor. hı, İşte onun hı. için birikiyor bu çöpler. Az önce de dediğim gibi bir yerde toplanıyor. Yani orayı bir algı mekanizması olarak kabul et. Hı Böyle hı, bir çöp var. Hep oraya geliyor. Hep geliyor. Orada birikiyor. Tabii bu arada birikmesiyle insan yaşadığı süre içerisinde de
hani ihtiyarlama dediğimiz döneme girdikten sonra ne oluyor? İmmün sistem, yani vücudun hücrelerinin kendi kendisini yenileme süresi daha geç oluyor. Ne bileyim, insanın e, mutluluğu biraz daha, her şeyden mutluluk duyma olgusu daha bir kısalıyor. Ne oluyor? O biriken çöpler e, vücudun bağışıklık sisteminin düşmeye başladığı anda en zayıf, vücuttaki en zayıf yeri gidiyor, orada patlıyor. Hı hı. Örnek, işte son zamanlarda en çok moda olan bir hastalık akciğer kanseri. İşte neyle başlıyor? İşte bronşittir, astımdır. Ondan sonra en berbadı koah dediğimiz rahatsızlık. Ki sen beni çok iyi tanıyorsun. Ben 13-14 yıldır koah hastasıyım. Ne o fısfısları ne diğer bronkodilatörleri kesinlikle ve kesinlikle kullanmıyorum. Sadece ve sadece şuna inanıyorum. Şunu kendime düstur edindim. Ben hasta değilim. Ha, günde 2 paket sigaramı da içiyorum. Ki sigara içmek yasak. Doktor arkadaşlarımın hep bana söylediği şey şu. Bir gün hani bırak makineye bağlamayı, sırtına şu dalgıçların oksijen tüpleri gibi bağlayacağız. Ağzına vereceğiz. Artık oturur musun, yürür müsün bilemiyoruz. Yani böylesine bir dalga geçiyoruz. Bakın, ne kadar kabul etmezsek ama ciddi bir şekilde, Hı hı. ne kadar kabul etmezsek ve kendimizi ne kadar sağlıklı addedersek o kadar hakikaten sağlıklıyız. Hı hı. Ama ben bittim, ben hastayım, aa kanser dedi doktor. Eyvah dediğin anda zaten önce hayaller ölüyor. Ondan sonra da sen ölmeye başlıyorsun. Hı. Muhteşem anlattın. İki tane kelime çok dikkatimi çekti. Bir tane algı, bir de o algılarla oluşturduğumuz çöplük. Hı. Ve bunların devamında bu çöplüğün bilinçaltından bilince yansımasıyla birlikte en zayıf alanın bulunup bizi düşürüyor olması, hasta ediyor olması. O zaman en baştan başlarsak algı mekanizmasını küçük anlattın, hastalık yerine sağlıklı olduğumuzu düşünüyor olmak dedin. Bununla birlikte bunu biraz daha açmış olsam, mesela bu mekanizmayı nasıl tutarsak orayı çöplük yerine ne bileyim güzel bir bahçe haline dönüştürebiliriz. Onu da şöyle anladığım kadarıyla anlatayım. Renkleri biliyoruz. Hı hı. İşte beyaz, siyah, kırmızı, sarı falan. Biz beyazı veya siyahın olduğunu ve bütün renklerin bunlardan oluştuğunu biliyoruz. Ama hala gride inat ediyoruz. Hı hı. Ya beyazı seçeceksin ya siyahı seçeceksin. Beyazı seçersen, az önceki sorunuz gibi, beyazı seçersen o çöplük yerine böyle papatya bahçesi olur, ne Hı bileyim gül hı. bahçesi olur. Ama siyahı seçersen hani kendini kaosa etmiş olursun. İşte hani hayallerini öldürürsün. Ölüme Hı daha hı. yaklaşırsın. Bir de şu var, biz hep griyi seçiyoruz. Hı hı. Griyi seçtiğimiz zaman da ne sağlıklıyız ne sağlıksızız. Hı hı. Yani kitapta kalıyoruz. Ee, Bir günümüz mutlu, ilaçlarımızı alırsak oh çok mutluyuz. Ha, ilaçlarımız olmadığı anda, bittiği anda ay öldüm. Ya bir dil altını, daha dilinin altına almadan oh diyorsun. Veya bu şeyleri, fısfısları daha basmadan, fısına basmadan oh akciğerlerim tamam bak oksijenle doldu. Ya kendini kandırıyorsun. Ölmeyi çok istiyoruz. Bak, ölmeyi çok istiyoruz. Hani herkes cenneti istiyor ama ölmeyi istemiyor. Değil. Biz, hani o kelime de var da, biz de ölmeyi çok istiyoruz ama çekmeden ölmeyi istiyoruz. Hı İşte hı. çekmeden ölmeyi istiyorsan griyi kendine dost edinme. Ya beyazı edin, sağlıklı yaşa, ya siyahı edin. Abi bir an önce öl. Hı. Üç tane şey dikkatimi çekiyor. Bir challenge yapıyorsun. Yani meydan okuyorsun. Gerçekten sağlam meydan okuyorsun. Ee, Diğerleri de mesela plasebo etkisi dediğimiz etkiden bahsediyorsun. Bir tane de
öğrenilmiş durum diyeyim ben ona. Öğrenilmiş çaresizlikten öğrenilmiş Evet. iyimserliğe geçmekle ilgili burada önümüzdeki yayınlarda çok kuvvetli akışlar gelecek ve sen çok güzel bir start verdin yani bununla ilgili. Şu anda öğrenilmiş durum olarak anlattın. Çok da netti. Öğrenilmiş siyah ve öğrenilmiş beyazın arasında öğrenilmiş gride kalıyor olmakla ilgili. Öğrenilmişin yanına bazı etiketler koyarak bu süreci böyle bir yukarıya, beni bilirsin. Böyle altyapı oluştura oluştura gitmeyi seviyorum, seçiyorum. Şu anda öğrenilmişin yanına kelimeler koyarak biraz algıyı karıştırmayı seçiyorum ki daha sade yukarı doğru bir çıkıyor olalım. Hı Şu hı. an çok güzel ifade ettin. Yani öğrenilmiş bir gride kalmak yerine diyorsun ki meydan okuyorsun, ya adam akıllı siyahı seç öl git ya da Yani adam akıllı beyazı seç sağlıklı yaşa. Bunun grisini seçme diyorsun. kesinlikle. Anladım. Harikasın. Teşekkür ediyorum bununla ilgili. Bu Teşekkür bakış ederim. açısı çerçevesinde buna tamamen katılıyorum. Tabii bunu farklı bakış açılarıyla anlatan insanlar da olacaktır. Onların da kendi bağlamlarındaki iyi niyetleri çerçevesiyle katılıyor olacağımla ilgili bir durum olacak. Buna bu çerçevede katılıyorum. Harikasın. Teşekkür ediyorum. Ben Bunların teşekkür ederim. dışında özellikle mesela düşündün mü, bugün spontane bir yaşamın var biliyorum. Bununla birlikte çok derin de bir şey var. Hafıza, işte havuz, mahfuz neyse orası var. Mesela Hı. levh-i mahfuz, aklıma gelmişken levh-i mahfuzla ilgili de senin bir derinliğin var değil mi? Onu ilgili ufak tefek bir Çok şeyler anlatmak ister derinlik değil misin? hocam. Derinlik değil. Yani tövbe. Yani şimdi sizin karşınızda ben kalkıp Yok, da estağfurullah. bu konulara girersem ben yani geri vitese alıp kaçmayı yeğliyorum. Sizin Ufak karşınızda. ufak böyle en azından idraki açıcı bazı destekler verebilirsin diye ümit ediyorum. Bununla ilgili de paylaşmak istediğin şeyler olursa, öyle akışta geldi spontane. Farklı konulardan konuşmak istersen de tabii ki konuşabiliriz. Birazcık derinlik sızdırmanı sağlamaya çalıştığım çocuksu bir yaklaşımım var, yani anladın mı bilmiyorum. Böyle biraz Evet. nasiplenmek istiyoruz senden, yani lütfen. Hocam bir yandan da damarıma basıyorsun. Farkında mısın? Bir E, yandan da damarıma basıyorsun. Şimdi Severiz. o zaman şöyle söyleyeyim hocam. Ee, bir örnekle başlayayım. Hı hı, Ee, yaşam koçluğu eğitimleri almış. hı hı, Tam koç, böyle boynuzlu bir koçmuş. Kişi geldi, böyle karşılıklı konuşuyoruz. Bunun psikolojik sorunları var. İşte antidepresanlar falan kullanıyormuş. Kafa tamamen gitmiş. Bayan. hı İsmi hı, lazım değil, isimlere takılmayacaktık. Sizden hı hı, öğrendiğim buydu. hı hı, Neyse, kadınla konuştuk. Kadın bana döndü dedi ki, hayrola dedi, sizin dedi mesleğiniz de dedi, sanki dedi benim mesleğimi bana satıyorsunuz gibi. Dedim hayır. Böyle bir şeyiniz var mı dedi. Hani eğitim falan aldın mı? Yok dedim, ben eğitimsizim. Ben anaokulu mezunu dahi değilim dedim. Hani o kadar başarılı bir insan değilim dedim. Neyse başladık konuşmaya. Yani bu tabii 7-8 seans sürdü. Ve şunu ben söyledim kendisine. Bakın dedim. Kelimelere şimdi güya bana şeye geldi. Terapiye geliyor ama kendi kendi dilinde öğrenmiş olduğu kelimelerle bana bir hı hı. şeyler satmaya çalışıyor. İşte seansların sonuna doğru dedim ki ne zamandır dedim hep şu kelimeleri kullanıyorsun. Ben yani kendim. Ben yani kendim. Kardeşim hani ben zaten benim. Yani koyup da kendime. Neyse işte söylediğin kelimelerde ben ilahi sevgiyim, ben kendimi seviyorum, ben şuyum, ben buyum. İşte şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Tamam dedim bak. Kelimeleri çok güzel kullanıyorsun. Ama bu kelimeleri kendine kabul ettirememişsin ki. Psikolojik sorunların var. Sen dedim nelerle çalışıyorsun? İşte dedi ben dedi yoga yapıyorum. Meditasyon yapıyorum. Sabahları saat güneş doğmadan kalkıyorum. Güneşin doğuşuna kadar. Hı hı. Anlattı. Söylediğim şey şu oldu. Bakın dedim. Tamam koşuları çok güzel yapıyorsun. Bak ne zamandır seninle çalışıyoruz. Benim senden de aldığım bir şeyler var. Tabii alıyorum atıyorum alıyorum atıyorum. Özelliğim de benim bilirsin. Yani fazla şey yapmam. Neyse kendinle dedim çalıştın mı? Her sabah dedi yoga yapıyorum. İşte kendime diyorum ki ellerim sizi seviyorum, ayaklarım sizi seviyorum. Ya dedim, bak kelimelerle kendine oynuyorsun. Sen inanmadığın bir şeyi kendine inandırmaya çalışıyorsun. Bu dedim hata. Aynayla hiç çalıştın mı dedim. Nasıl çalışacağım dedi.
Dedim onu bir ara yaparız. O da dedim artı bir seans. Onu dedim daha sonra yaparız. E, işte dediğim gibi son seanslarda bak dedim yanıldığım bir tek şey var. Meditasyon yapıyorum diyorsun. Yoga yapıyorum diyorsun. Meditasyonla yogayı birleştiriyorsun. Bence dedim sen ne yap biliyor musun? Sabah yine erkenden kalk. Kuşluk zamanı. Abicim namaz, sadece namaz hareketlerini yap. Hı hı. Bak, dua etme. Sadece namaz hareketlerini yap. Çünkü meditasyondaki hareketlerle namazdaki hareketler %100 aynı. Hı hı. Bak, %100 aynı. Ya yapılan şeyler zaten orada hani sunulmuş olan hareketler zaten o kadar insan vücuduna faydası olan şeyler ki secdeye kapanmak dahi şu şekilde ne yapıyorsun? Kan basıncını tekliyorsun. Yani beyin damarlarında bir tıkanıklık varsa bile o kadar güzel açılıyor ki Hı ayakta hı. duruyorsun. İşte ne bileyim secdeye kapanıyorsun, rükuda duruyorsun. Abi birebir aynı bilirsiniz zaten. Hı. Ya meditasyon yapacağına, yoga yapacağına kalk kardeşim aslanlar gibi namaz kılıç olmasa hayra gir ya. Bir sevap kazan. Dua etmene de gerek yok. Sadece niyetini et. Hepsinde de zaten ne yapıyorsun? Bunun da ne diyorsun? Niyetini alıyorsun. Ondan sonra oma, ama bilmem oma falan gerek yok ki. Şimdi tabii burada yine altını çizerek söyleyeceğim. Her çalışmanın kendine has bir derinliği ve bir frekans aralığı var ve Tamam. mesleki olarak onları yapanların da aldığı güzel sonuçlar var. Bunlarla birlikte bunu da yapıyor olduğunda yine benzer bir etkiyi alabileceğini söylüyorsun. Yani bunun yerine bunu Abi yaptan hocam ziyade çok özür. orası. Bak yapan yani uygulama yapan insanların bunların eğitimlerini almış ve hocalarını yapan insanlara lafım yok. Benim o danışanıma bu sözlerim. Yoksa ben herkesin ilmini ve bilimine saygı duyarım. Harika. Öyle bir şey de yok demiyorum. Ama baştan ne dedim hocam damarıma bastın dedim. Bak Evet. Burada şöyle bir şey çıkıyor. Mesela hmm, belki sert bir örnek olacak ama biraz dini taraftan gidince öyle söyleyelim. Mesela cehennemin en dibine gidecek olanlar ilmiyle amel etmeyenlerdir diye bir şey var. Dolayısıyla bu ne demek? Yani bunu sadece kişisel gelişim olarak görelim. Böyle baktığımızda öğreniyor olduğumuz şeyi yapıyor olmak kadar değerli bir şey yok. Yani gerçekten yapıyor olmak, içselleştirerek yapıyor olmak. Yani burada şeyi çok görüyoruz mesela. Ee, Yani bunu ne kadar paylaşmak doğru bilmiyorum. Bununla birlikte bu kadar konuştuk söyleyeyim. X bir kişi mesela. Bu şu anda bizim bir WhatsApp grubumuz var biliyorsun. Burada mesela arda arda paylaşımlar yapıyor. Çok tatlış bir şekilde diyorum ki bu bir terapi merkezi sahibi bu arada. Çok tatlı bir şekilde diyorum ki bu yapıyor olduğunuz arda arda paylaşımların ardından bazı insanlar gruptan çıkıyorlar ve bana da geri bildirimde bulunuyorlar. Diyorlar ki işte şu kişi şu kadar paylaşım yapıyor. Burada çok fazla böyle gereksiz şey oluyor. Gerekli aslında baktığında çok değerli şeyler de paylaşıyorlar. Ve kişi anından gruptan çıkıyor. Ben tekrar mesaj atıyorum diyorum ki hani çok güzel de ifade ettim mesela ses kaydı attım. Şu an yapıyor olduğunuz hareket yani entelektüel bir davranış değil, ilkel bir davranış. Yani amigdalaya bir bası geliyor ve onunla ani refleks veriyorsunuz. Bunu fark etmiş olsaydınız ki mesleğinizde daha uyumlu olurdunuz gibi. Tam böyle demesem de benzer bir şey söylüyorum. Yani bu söylüyor olduğun şeye sonuna kadar bu bağlamda katılıyor olduğum ve her birimizin, ben de dahil, sen de dahil, her birimizin kendi gelişimimizle ilgili neler yapabiliyor olacağımız ve bu akışta olabildiğince güzel bir hale bürünüyor olmamızın gerekliliği ortaya çıkıyor. Yani bir şeyden bahsediyorsun, o şeyden mahrumsun. Yani bir yerde o şeyden mahrum olduğun için onunla ilgili gelişmeye başlamış olabilirsin. Buna saygı duyuyoruz. Bununla birlikte bir şeyi öğreteceğin zaman az buçuk onunla ilgili bir akış içerisine girmiş olman gerekiyor. Yani orada beyazı seçmiş olman gerekiyor. Yani burada gri mevzunda ben şunu anlıyorum. Seçimin beyaz olsun, olabildiğince onu ol. Yani bir yerde yine gri gibi oluyorsun ama hani seçiminin netliğini ortaya koyduğun bir akışa doğru evril yani oraya bir geç. Ve en azından izin vermiş ol. O da seni beyaz kılar yani. E, yani izin de veremiyorlar. Ne oluyor? Bu sefer tepkisel yaklaşımla
ani kaçışlarla oradaki potansiyeli tamamen yok sayan bir zihniyete bürünüyor. Bunu ben hiç yapmadım demiyorum. Yani yaşamımda birçok gol yemiş olabilirim bu konuda. Birçok hata yapmış olabilirim. Zamanında seni dinlemeyerek de mesela bazı hatalar yapmış olduğum bir gerçeklik var. Tüm bunların derinliğine bakıyor olduğumuz zaman İnsanoğlu gelişen bir varlık ve biz elimizden geldiğince öğrendiğimiz verileri uygulayarak ilerliyor olursak senin deyiminle beyazı seçmiş ve doğru bir yola girmiş oluruz görünüyor. Doğru mu anlıyorum? Doğru. Ama bu arada bu renklerle ilgili ben yine bir şey söyleyeyim. Şimdi hani beyaz, siyah, gri dedik renkleri ele alarak. Beyaz hani bilirsiniz sağlığı, temizliği, saflığı ifade eder. Ee, Siyah burada anlattığım az önceki konu da tam zıt diyeceksiniz ama benim anlatmak istediğim konu başkaydı. Ben şimdi renklerin anlamlarını anlatıyorum. O bir başka. Hı hı, Siyah gücü, tutkuyu ve çoğu ülkelerde de matemi temsil eder. hı Ki hı, Türkiye'de dahil buna. Gri ise alçak gönüllülüğü. hı hı. Bak, bu anda beyazın karışımı da alçak gönüllülüğü ve aynı zamanda dengeyi temsil ediyor. Hı, tam bunu anlatmaya çalıştım biraz önce. Ne güzel ifade ettin. Onun için Teşekkür zaten ediyorum. hemen konuya girdim. Teşekkür ediyorum. Harikasın. Yani şeyde de bu gerek hipnoz çalışmalarında, yani trans çalışmalarında, gerek enerji çalışmalarında e, hep şey yaparız. Kişiyi, yani kişisel gelişim konularında da kişiyi bir yolculuğa göndeririz ve hep beyazın üzerinde dururuz. Ve o mor ışığa kadar gider. Hani beyazdan çıkarsın böyle mora doğru gidersin. Ondan sonra ne yaparsın? Onu geriye çevirirsin. İşte yeniden beyazı bulmasına yardımcı olursun. Genelde de beyazı pek kulağına rastlamadım şimdiye kadar ama kabul ettikleri tamam ben beyazı gördüm geri dönüşte. Geri dönüşte sen beyazı görmüş olsaydın zaten bilinçaltını tamamen kapatır. O çöplüğü tamamen temizler. E, 0 kilometre yani anadan yeni doğmuş bir çocuk gibi olurdun. Ama biz kendimizde de bunu yapamıyoruz. Hani hep dışarıdakini suçluyoruz. Sizden öğrendiğim çok güzel bir şey vardı yıllar önce. Bunu her yerde kullanıyorum. Patenti bilmiyorum sana mı ait. Biz hep karşımızdakileri suçluyoruz. Bak tek parmakla gösteriyoruz ama diğer 3 parmak bizi gösteriyor. Kesinlikle. Harikasın. Ve biraz önce anlattığım ve anlatacak olduğum her şeyde de eğer bir suçlayıcılık görüyorsanız hepsi bana aittir. Böyle Evet. yani. Hepsi bana aittir ve benim o tür insanları görüyor olmayla ilgili henüz aşamadığım yer varsa onunla ilgili onu görüyorum demektir. Güncelleyeceğimiz yer her zaman kendimiziz. Aynen. Yani bir Aynen. başkasını tutup böyle güncelleyebileceğimiz bir güç maalesef yok. Tek kendimizi güncelleyebiliyoruz. Sadece kendimizi geliştirebiliyoruz. Kendi bakış açımız işte o algı mekanizmasını doğru tuttuğumuzda içerisi bahçe haline geliyor. Orada eğer olumlu olmayan duygularla o algı mekanizması çalışmaya devam ederse orayı çöplük haline getirmiş oluyoruz. Hocam Çok teşekkür ediyoruz. bir dipnot. Hı hı, Unuturum, sonradan unuturum diye bu program içerisinde söyleyeyim. Çok güzel bir çalışma var. Çok hı güzel hı, bir çalışma var. Yüzyıllar öncesine dayanan Uzak Doğu'ya has bir çalışma var. hı hı. Kısa zamanda şimdi buluşup bunun üstünde çalışalım. Gerçekten size yarayacak bir çalışma. Bunu ben yaparsam biliyorsun ben agresif böyle birdenbire agresif şeylere bürünebiliyorum. Ama sen daha naifsin. Bu çalışmayı birlikte tasarlayalım. Bunu İnşallah geliştirelim. hocam. E, O zaman işte beyaz, siyah ve Bu griyi bağlamlar daha net anlaşılmış olacak. tabii ki. Tabii ki. Harikasın, harikasın hocam. Yayınımızda yani böyle şey gibi de düşünüyoruz bunları. Bir miras bırakmak gibi de düşünüyoruz. Gelecekte birileri izlediğinde kendisine şifa olacak. Böyle bir uygulama hediyen olmuş olsaydı bu ne olurdu? Şunu söyleyeyim. Yine her inancın bir duası, bir mantrası, bir sesi, bir titreşimi
vardır ve insanlar bunu yaparken canı gönülden inanarak yaptıklarını zannederler. Ama sonuçta da hep şunu derler: ben o kadar yalvardım, vermedi. Oysa ki hazinesi geniş olduğunu söylüyor ama ben istedim vermedi. Burada bir kopukluk var. Bu kopukluk sen onda değil. O kopukluk sende. Yine burada İstemeyi, parmak var. tabii ki. İstemeyi bilmiyorsun. Tamam, hazinesi geniş kurban olduğunu. İsterken isteklerimize dikkat edelim. İsmini söyleyerek isteyelim. Hı hı. Ne? Ya ben araba alacağım. Allah'ım veya Yaradan'ım veya Tanrım, neyse artık ismini ne koyuyorsan. Araba alacağım ve bana yardım et. Dediğin zaman bana şunu söylüyorlar: Allah bilmiyor mu? Lan Allah biliyor da en büyük kibir sahibi ne diyor ya? Benden bir şey isterken yırtın, dökün, ne bileyim, gözlerinden kan gelsin. Çünkü bunu sen istiyorsun ve bu bende. Ben bunu sana vereceğim. Ama biraz istemeyi bil. Lütfen isteklerimize, hani sözlerimize değil. Çünkü sözlerimiz genelde biz zaten insanoğlu olarak her şeyi kullanıyoruz. Ama muhtaç olduğunuz bir tek şey var: Yaradan. Ve döne döne isteyin. İsterken de e, istemeyi bilerek isteyin. İsmini koyarak isteyin. Ve hakikaten bir çocuk şımarıklığıyla, yani çocuk markete girerseniz de bas bas bağırır, bu topu alacağım 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 diye, o şekilde öyle bir istekte bulunun ki hani en sonunda ya kahrından ya hayrından versin, ama versin. Harikasın hocam. Bundan Hı, iki önceki yayınımız kuantum alanda başarıydı bu arada. Bu hı, senin söylediklerini orayla bütünleştirerek dostlar tekrar bir bakabilirlerse, ki önceden not almışlarsa bununla bütünleştirebilirler. Şey diyorsun, çünkü biraz daha spesifik olsun, odaklı olsun, gerçekçi olsun, yeri zamanı belli olsun. Onun içinde gerçekten senin nedenlerin belli olsun gibi şeyler bunun içine giriyor. Bu bağlamda da o videoyu izleyerek tekrar uygulama yapabilirler. Teşekkür ediyoruz bugün burada olduğun için. kabul ettiğin için de ben teşekkür ediyorum. Bu arada gelecek haftalarda yapacak olduğumuz yayınlarla ilgili şu an için planlandıklarımız konusunda ufak spoilerlar verelim, olur mu izleyen dostlarımıza? Mesela bir sonraki hafta şey düşünüyoruz, güçlü sorularla ilgili bir yayın planlıyoruz değerli bir hocamızla. Ondan bir sonraki hafta 21. yüzyıl yetkinlikleri ve dijital dönüşüm hakkında bir yayın planlıyoruz yine değerli bir tane hocamızla. Ondan sonraki hafta yüksek ihtimalle mindfulness ile ilgili bir yayın planımız var, geliyor. Bir sonraki hafta yaşamını dizayn et diye değerli başka bir hocamızla bir yayınımız planlandı, geliyor. Ve ondan bir sonraki hafta da kendini iyileştirme gücü isminde yine değerli bir hocamızla bir yayın görünüyor. Bunların devamına yine değerli hocalarımızın değerli konuları gelebilir. Eğer bunları bitirirsek, yani bunlarla ilgili akışlar olmadığı takdirde biz kendi özgün akışımıza devam edeceğiz. Ben böyle özgün bir akışım var biliyorsun hocam. Dostlarımla olduğu gibi paylaşarak ilerliyorum. Bir sonraki konumuz da neymiş, ona bakalım. Şöyle, onu birlik bilinciymiş, evet. Birlik bilinci. Birlik bilinci de bizim gelişim yolculuğunun dördüncü adımı oluyor. Daha önce sevgi, aşk ve başarı paylaştık. Orada bir yazı 2010 yılından, mesela birlik bilincini 14 Haziran 2010'da kaleme almışız. Seninle de tanışmadan önceki zamanlar, yani bunlar daha da eski. O yazıları şimdi YouTube yayını yapıyoruz hocam. Onlardan üç tanesini yayınladık. Hatta araya bir iki tane de girdi, içmek girdi. Mesela onu yayınladık. Geleceğimizi nasıl tasarlarız, evrensel zekaya ek girdi. Bunları aradan çıkarıp geriye kalanları sırayla YouTube yayını haline dönüştürüyor olmaya devam ediyor olacağız. Bunlardan sonra da seans niteliği taşıyan, böyle 7 adımlık doğru sorulardan oluşan kendi özgün akışım devreye girecek. Bu çizgide 200 civarında şu anda hazır YouTube yayınımız var. Yani çekilmeye hazır. Bunlar geliyor olacak.
Bunların dışında tabii çok değerli hocalarımızı, senin gibi çok değerli hocalarımızı buraya konuk almaya devam ediyor olacağız. Çok teşekkür ediyoruz bugün burada olduğun için, Ederim. geldiğin için. Burayı şereflendirdin, onurlandırdın. Çok Biz teşekkür tekrar dinleyeceğiz, uygulamaya çalışacağız söylediklerini elimizden geldiğince. Bunların dışında da değerli dostlarımızdan eğer hala beğenmedilerse Koçların Mekanı kanalını beğenmelerini ve dostlarına rica etmelerini seçiyoruz, istiyoruz, talep ediyoruz. İstemesini bileceksin diyor mu hocam? Şimdi isteyeyim mi? Lütfen beğenin. Lütfen beğenin. Bakın, e, tekrar aynı konuya geldiğin için kapanıyoruz ama kapatıyoruz ama Alaaddin'in sihirli lambası örneğini de vereyim size. E, hani okşuyor, sihirli lambanın içerisinden lamba cin çıkıyor ve ne diyor? Senin isteklerin benim için emirdir Hı hı. kelimesini kullanıyor. Yaradan da diyor ki yok mu benden isteyen? İsteyin ki vereyim. Değil mi? Kesinlikle. İsteyin. Kesinlikle. Harikasın hocam. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviyorum seni. Allah'a emanet ol.